Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün evde San Sebastian cheesecake nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Bu tarifi de çok istemiştiniz, bomba bir tarif daha gelir. Başta malzemeleri göstereceğim, daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Tüm malzemelerim bu kadar, şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Başta kullanacağınız kalıptan bahsetmek istiyorum, bu çok önemli bence. Benim kullanacağım orana göre 24 santimlik bir böyle kelepçeli kek kalıbı yeterli olacaktır. Bunun büyükleri de var ama büyüğü sakın kullanmayın, böyle küçük olanını tercih etmeye çalışın. Biraz çünkü böyle toplu bir şekilde durması önemli. Böyle çok yayılırsa sıkıntı yaratabilir bize. Çok ince olur, kabarmaz. Bu da istediğimiz sonucu alamayız. Dediğim gibi 24 santimlik bize yeterli olacaktır. Şimdi bunu nasıl kullanacağız onu göstereceğim. Başta şunun böyle kelepçesini bir açıyorum. Burada yağlı kağıdı konumlandırma çok önemli. Onu da göstereceğim. Şöyle tutuyorsunuz, bir tane yağlı kağıdı böyle üzerine ekliyorsunuz. Daha sonra bunu kapatacağız. Şöyle içerisine ekledim ve artık kelepçesini kapatıyorum. Kenardan sarkanları ne yapacağız? Makas yardımıyla kesiyorum bunları. Minimal kenarda kalabilir ama hepsini böyle biraz ufalamamızda fayda var. Kenarları gördüğünüz gibi kestim. Şimdi böyle yan taraflara nasıl yapacağız onu göstereyim. Yine bir tane yağlı kağıt aldım. Böyle boyunu ölçüyorum. Boyundan böyle 2 parmak geçecek kadar ne yapıyorum? Şöyle belirliyorum ve buradan kesiyorum. Düz bir şekilde kesmeye özen gösterin. Boylu boyunca bunu keseceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uzun uzadıya kesiyorum bunu. Söylediğim şekilde 2 tane kestim. Şimdi yapacağım işlemi gösteriyorum. Yine böyle kek kalıbını aldım. Bu iki kağıdı bu kenarlara yapıştırmak için ne yapıyorum? Kenarları tereyağıyla yağlıyorum iyice. İyice yapışsın diye yapıyorum bunları. Artık yağlı kağıdım kenara rahat bir şekilde yapışacaktır. Şöyle tutuyorum ve yapıştırıyorum. Görüyor musunuz? Çok güzel tuttu. Tek seferde tutuyor zaten. Bu sayede böyle buralar böyle katlı katlı olmayacak arkadaşlar. Daha güzel San Sebastian cheesecake'inizin o kenarları daha güzel olacak. Daha şekil olacak. Katlanma olmayacak. Kekin böyle yapısını, şeklini bozmayacak bu sayede. Bence bu önemli püf noktalarından bir tanesi. Aynı şekilde diğerini de diğer kenara yapıştırıyorum. Şimdi bunu kenara alıyorum. Karışım yapmaya geçiyorum. Bir karıştırma kabının içerisine 400 gram labne ekliyorum. Bir su bardağı şeker ekliyorum. Başta şekerler sağa sola uçuşmasın diye şöyle bir karıştıralım. Bunu yeterince karıştırdık. Şimdi böyle cihazımdan şeker eriyene kadar bunu karıştırıyorum. Burada arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Derin bir kapla yapın bunu, yoksa sağa sola savrulacaktır. Bir de şunu da belirteyim. Kullandığım tüm malzemeler oda sıcaklığında olması gerekiyor. Bu da diğer püf noktalardan bir tanesi. Evet, şekerimiz eridi. Şimdi bunun içerisine bir paket krema ekliyorum. Böyle paketi tutup hepsini boca ediyorum. Elimizde bir adet limon var. Başta ikiye bölüyorum bunu. Bir tanesini tutalım. Bir limon sıkacağın içerisine ekleyelim ve bunu iyice sıkıyorum. Suyunuzu sıktık. Bir yemek kaşığı ne yapacağım? Bunun içerisine ekleyeceğim. Şöyle ekledim. Evet, bunu 30 saniye çırptım. Şimdi bunun içerisine yumurtalarını ekleyeceğim. 3 adet yumurtam var ama tek tek ekleyip karıştıracağım bunu. Böyle bir tanesini başta kırıp içerisine ekliyorum. Yumurta her tarafa dağılana kadar karıştırıyorum bunu. Bu istediğimiz kıvama geldi. Şimdi ikinci yumurtasını ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Evet, bu yumurtada da her tarafına eşit bir şekilde, homojen bir şekilde yayıldı. Şimdi son yumurtasını, üçüncü yumurtasını ekliyorum. Dediğim gibi tüm yumurtalar oda sıcaklığında olması gerekiyor. Tüm malzemeler de aynı şekilde. Karıştırmaya devam ediyorum. Evet, bu yumurta da her tarafına dağıldı. Şimdi ununu ekleyeceğim. Elimde şöyle süzgecim var. Bir yemek kaşığı unu bunun içerisine ekliyorum. Neden süzgeçten geçiriyorum? Topaklanma olmasın diye arkadaşlar. Böyle vurdura ne yapacağız? Alt tarafa ununu ekleyeceğiz. Başta sağa sola böyle savrulmasın diye ne yapıyoruz? Önden bir karıştıralım. İyice her tarafına eşit bir şekilde yayılsın. Kıvamı da çok güzel oldu. Tam istediğimiz gibi oldu arkadaşlar. Görmek istediğimiz kıvam tam da bu. Şimdi ne yapacağız? Bunu karıştırıyoruz. Artık istediğimiz kıvama geldi. Şimdi artık bunu pişirebiliriz. Kek kalıbını doldurabilmek için kullandığım malzemenin çarpı 2 katını kullandım. Çünkü böyle yarısına gelecekti. Bu da istemediğim bir şey. Biraz böyle üst seviyelere alıp böyle daha kabarık, daha güzel bir San Sebastian cheesecake yapmak istedim. Yani her kullandığım malzemeden çarpı 2 kat diyebilirsiniz. Yani labne bir tane kullandıysam 2 tane. Krema bir tane kullandıysam 2 tane. Çarpı 2 kat yaptım her şeyi. Sizin kalıbınız biraz daha küçükse benim yaptığım ölçünün aynısını yapıp kullanabilirsiniz. Bunda da
da kullanabilirsiniz ama biraz ince olur. Ben görüntüsünün de güzel olmasını istiyorum. Kalıbıma doldururken süzgeçten geçireceğim. Yaptığım karışımın köpükleri de bitsin istiyorum. Bir yandan da böyle topaklanma varsa topaklanmanın önüne geçebilmek için yapıyorum. Şöyle karışımdan tutuyorum ve içerisine aktarıyorum arkadaşlar. Oo, şuna bakın ya, çok güzel ya. Kıvamı gerçekten muazzam olmuş. Hepsini boca ediyorum içerisine. Tüm hepsini eklerim. İçerisindeki o hava kabarcıklarının çıkabilmesi için şöyle zemine böyle ne yapacağız? Vurmaya başlayacağız. Bu sayede hem böyle yüzeyi pürüzsüz olacak hem de böyle içerisindeki o fazla hava kabarcıkları dışarı çıkmış olacak. Evet, yüzeyi de pürüzsüz oldu. Şimdi artık bunu fırına verebilirim. Fırını altlı üstü fanlı olacak şekilde 200 dereceye getirdim ve 200 derecede bunu pişiriyorum. Şimdi hızlıca kapağını açacağım. Bir 15 dakika önceden fırını ısıtmanız gerekecek. Önceden ısıtma işlemi çok önemli. Şunun kabarmasına bakar mısınız? Çıkarmaya son 1 dakika kala şu efsane görüntüyü görmenizi istedim arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor ya. Tam tamına 35 dakika oldu. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Oo, sallanmaya bakın. Çok güzel oldu ya. Gerçekten muazzam. Şimdi bunu dışarı çıkarıyorum. Şunun güzelliğine diyecek laf yok arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şuna bakın. Her şey doğru oldu. Şuna bakın, çok güzel ya. İnsan mutlu oluyor şu görüntüyü görünce. Gerçekten muazzam ya. Şu an mutluluktan ne yapacağımı bilemiyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Gerçekten dört dörtlük oldu. Tabi arkadaşlar, bu böyle mi kalacak? Tabii ki de değil. Bu sönecek zaten. Yavaş yavaş da sönmeye başladı. Çıkarken ama bu görüntüyü yakalıyorsanız zaten olay bitmiştir. Dört dörtlük yapmışsınız demektir. Şimdi bunun oda sıcaklığına gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Oda sıcaklığına geldikten sonra artık servis edebiliriz. Ama böyle benim size tavsiyem bir gün bekletip ondan sonra yemeniz olacaktır. Bu yavaş yavaş sönecek, içine doğru göçecek ve kıvamı o zaman geliyor arkadaşlar. Lezzeti o zaman ortaya çıkacak arkadaşlar. Buna böyle sıcak sıcak sakın dokunmayın. Kendi haline bırakın. Bir böyle kendi kendine takılsın, demlensin, soğusun, kıvamı yerine otursun. Ondan sonra sunumunu yapacağız. Hatta ben size çok güzel bir sos yapacağım yanında. Çok basit, pratik ama bu pastaya yakışabilecek efsane bir sos yapacağım. Çikolatalı sos yapacağım. Yanında böyle doya doya yiyeceksiniz. Arkadaşlar bir gün geçti ve son durum bu. Çok güzel gözüküyor. Tam dışarıdan aldığımız San Sebastian cheesecake'lere benziyor. Şimdi bunun bir kenarlarını bir açalım. Başta şu kelepçesinden bir kurtulalım. Açıp böyle kaldırıyorum. Kenardaki yağlı kağıdını da alacağım. Şöyle bunları da çıkarım. Çok güzel karamelize olmuş. Tam istediğimiz gibi. Görüntü muazzam. Güzelliğine laf yok. Dört dörtlük. Gerçekten kenarları böyle, ortası, her tarafı çok güzel karamelize olmuş. Tam istediğimiz gibi. Ne böyle çok fazla pişmiş, ne böyle çok az pişmiş. Tam kıvamında olmuş. Arkadaşlar bunu kesmeden ufak bir sos hazırlamak istiyorum. Çok da pratik, gösteriyorum şimdi. Şöyle kaynayan bir kettle'ın içerisine bir tane kap ekliyorum. Bir adet çikolatayı ufak parçalara ayırıp içerisine aktarıyorum. Şöyle hepsini böyle ufalayın ki hızlı bir şekilde erisin bunlar. Yani çikolatayı benmer usulü eriteceğiz başta. Eritme süresi boyunca şöyle bir karıştırın. Böyle diptekiler fazla pişip üsttekiler az pişsin istemiyorum. Yoksa yanma işlemi gerçekleşir. Yoksa çikolatamız yanar. Böyle sürekli ara ara şöyle bir karıştırın. Zaten 2-3 dakika içerisinde eriyecek, göreceksiniz. Çikolatamız neredeyse tamamı eridi. Şöyle göstereyim. Çok güzel oldu. Şimdi bunun içerisine krema ekleyeceğiz. Süt kreması. Daha akışkan bir kıvamı olsun istiyorum. Hem de ayrı bir lezzet katacaktır buna. Şöyle süt kremamdan tutuyorum ve içerisine aktarıyorum arkadaşlar. Ortalama yarım paket eklemeniz yeterli olacaktır buna. Bunu iyice karıştırıyorum. Böyle homojen bir kıvama gelene kadar bunu karıştırın böyle. Kremasını ekledikten sonra ocaktan da aldım ve böyle karıştırmaya devam ediyorum. 2-3 dakika bunu karıştırın. Homojen bir kıvama gelsin. Daha sonra sosumuz hazır olacak zaten. Evet, bu da istediğimiz kıvama geldi. Çok güzel oldu. Şuna bak. İnanılmaz lezzetli oluyor bu sos. Mutlaka denemelisiniz. Böyle kahve makinesinde güzel bir kahve yapalım dedim. Yanında çok güzel gider. Böyle sabah kahvaltısı niyetine kahvem, San Sebastian cheesecake, böyle çikolata soslu. Çok güzel olacak bence. Bu kadar yeterli. Bu da hazır. Böyle bol köpüklü, mis gibi. Dilim oranı tamamen size kalmış ve kendimce böyle bana yetecek kadar keseceğim. Şöyle buradan bir kesiyorum. Daha sonra diğer taraftan şöyle. Bu kadar bana yeterli olacaktır diye düşündüm. Bu da tamam. Kıvamı çok güzel gözüküyor. Şöyle tutuyorum ve bunu alıyorum. Çıkarıyorum artık. Olay işte budur. Şunun güzelliğine bakın. Çok güzel gözüküyor. İsteğe bağlı çikolata sos eklenebilir. Bu şekilde de tüketebilirsiniz. Ben çikolata sosu çok yakıştırıyorum. Şöyle bir parça alıyorum ve üzerine gezdiriyorum arkadaşlar. Oh, mis gibi. Şöyle 2 parça yedirmem yeterli olacaktır buna. Şöyle kıvamına bir bakalım.
Görüyor musunuz? İşte olay budur. Çok güzel olmuş kıvamı. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum ve tadına bakıyorum. Oo. Hele ki yanında kahveyle var ya. Muazzam olmuş ya. Sosla beraber. Dört dörtlük arkadaşlar bunlar ya. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Şöyle tutuyorum, devam ediyorum. Doyamazsın ya buna. Gerçekten doyamazsın. Muazzam bir lezzeti var. Sosla beraber böyle hele birleşince efsane bir şey çıkmış ortaya. Arkadaşlar ben bunu böyle kahveyle inanılmaz yakıştırıyorum. Özellikle böyle sabah çok iyi. Muhteşem bir uyum. Arkadaşlar ben bunu yemeye devam edeceğim. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.